Geçenlerde YouTube'da içerik fikri ararken bir animasyona denk geldim. Ve bir anda beynimin tozlu raflarından bir aydınlanma geldi. Bunun da oyunu vardı galiba. Kendisini deli gibi oynamak istedim ve anında indirmeye koyuldum. Ancak oyunu açınca işler pek de hatırladığım gibi gitmedi. Bir şeyler değişmişti. Hem de bayağı değişmişti. O yüzden bu videoda Dandyman'in nasıl ortaya çıktığını ve kısa sürede nasıl popüler olduğunu, çocukken fark etmediğimiz gizli mesajlarını, Dandyman 2 olayını ve genel olarak oyunun günümüzdeki durumundan bahsedeceğim. Sen de o esnada videoya like atacaksın ve beni Kick'ten takip edeceksin. Yoksa onu da söylerim ve seni pataklar. Oyunun hikayesi ta 2010'lara kadar uzanıyor. Joe adındaki bir animasyon stüdyosu bossları dövmeli ve prensesleri kurtarmalı oyun klişelerinden artık sıkılmış, işin içine hafif bir mizah katarak bunların parodisini yapmıştı. Evet, Dandyman bir animasyon olarak ortaya çıktı. Yapımcısı da bu adamdı. Joe Broom. İlk bölümü de Mario'daki prenses kurtarma olayının bir parodisiydi. Son derece absürt ve komik olan bu bölüm izleyenlerin hoşuna gitmiş, kısa sürede yeni bölümler de gelmişti. İlk bölümde aşktan yana yüzü gülmeyen Dan, sonraki bölümde yol arkadaşı Josie ile tanışıyor ve birlikte inişli çıkışlı bir ilişki yaşıyorlar. O yüzden de başlarına gelmeyen kalmıyor tabii ki. Den'in de az ibne olmadığını söylemekte fayda var. Animasyonlar birbirinin ardına geliyordu. Ancak 7. bölüm diğerlerinden biraz farklıydı. Kendisini zamanında izleyenleriniz varsa yaşadığınız heyecanı az çok tahmin edebiliyorum. Çünkü ben de yaşamıştım. Özet geçiyorum. Mevcut iktidar güneş paneli veya rüzgar enerjisi yerine sivil halkı kullanarak kral için çalıştırmaya başlamıştı. Bizim Dan ise o esnada kalbini kırdığı Josie'nin gönlünü almaya çalışırken ebesini tersten görüyor. Josie ufak bir depresyonun ardından tam Dan'i unutmuşken yakalanarak kral için çalıştırılmaya başlıyor. Şirketteki adamlardan ikisi bu olanlara göz yummuyor ve halkı bilinçlendirmek için olayı ifşa ediyor. Ardından da öldürülüyorlar. Press F. O esnada bizim Dan diriliyor. Bilinçlenen halk şatoya dayanıyor. Emir kulları yine bildiğimiz gibi. Kargaşayı fırsat bilen militanlar örgütleniyor. Halk ile ufak bir çatışma yaşıyorlar. Ardından dirilen Dan'i görünce onun kutsal olduğunu sanarak ona secde ediyorlar ve bu arada ne olur ne olmaz tekrar söyleyeyim. Bu söylediklerimin hepsi bir çizgi filmin özeti. Herhangi bir ülkenin yüzyılıyla benzer olması durumu tamamen rastlantısaldır. Ve ardından oyunun gameplay'i gösteriliyor. Son derece basit ama bir o kadar da action dolu bir gameplay. Bu da yakın zamanda bizi bir oyunun beklediğinin habercisiydi. Tabii Joe bir animasyon stüdyosu olduğu için oyun geliştirme konusunda tecrübeleri yok. Bu yüzden en kısa sürede oyun geliştirme işini yapacak birilerini bulmaları gerekiyordu. Ve bulacaklardı da. Bir gün Joe kardeşinin iPhone'unda Fruit Ninja oyununu görüyor ve bunu geliştiren kişilerin yaptıkları işten anladıklarına kanaat getirerek, ki Fruit Ninja'nın o dönem en çok oynanan ya ikinci ya üçüncü oyun olduğunu hesaba katarsak gerçekten de bu işten anlıyorlar. Half-Break'in CEO'sunu arıyor. CEO Shani Aldeo telefonu açıyor ve Joe'nun oyun geliştirme teklifini kabul ediyor. Evet, CEO'lara o zamanlar ulaşmak işte bu kadar kolaymış. Ben de işte doğru düzgün çekmeyen internetim için operatöre bağlanmaya çalışıyorum hala. 20 dakikadır ulaşmaya çalışıyorum şu lanet internet düzeltsinler diye. Böylelikle iki stüdyo bir araya gelerek çizgi film serisini oyuna dönüştürme sürecine başladı. Aradan 2 sene sonra oyunun demosu yayınlandı ve oyuncular tarafından son derece beğenildi. Demodan bir sene sonra da oyunun kendisi yayınlandı. Dandyman beat 'em up türünde bir oyundu. Bu türün öyle derin bir felsefesi yok. Sen varsın, düşmanlar var, kavga. Son derece dinamik ve eğlenceli olan bu oyun kısa sürede oyuncuların ilgisini çekmişti. Özellikle retro stili büyük yaştaki oyuncular için son derece nostaljikti. Zamanında Dandy konsoluyla Streets of Rage, Contra, Chip 'n Dale oyunlarını oynayan birisi olarak söylüyorum, duygulandım. Hem de çok. Ki bu saydığım oyunlar da aslında Joe ve ekibi için son derece önemliydi. Çünkü Dandyman'i bu tarz 16 bit oyunlarından ilham alarak geliştirdiler. Dan'in deli gibi gördüğü her şeyi dövmesi, bazen de dövememesinin aslında başlıca sebepleri var. Dan aslında sıradan bir adamdı. Sevdiği kadınla huzurlu bir şekilde hayatını sürdürüyordu. Ancak bir gün kötü kral bizim Dan'in yaşadığı köyü işgal ediyor ve ayaküstü manitasını kaçırıyor. Dan de tabii ki onların peşine düşüyor. Yolculuğu esnasında kötü kralın yönetimine baş kaldırmak isteyen farklı örgütlerle karşılaşıyor ve aralarına katılıyor. Hikayesi en özet şekliyle böyle. Sonuç olarak dinamik dövüş mekanikleri ve retro piksel grafikleri oyuncular tarafından beğenilmişti. Oyunda sadece yumruk ve tekme atmakla kalmıyor, gerekli hamleleri yaparak rakipleri etrafa atabiliyordunuz. Level'lardan kazandığınız parayla karakterinize yeni kombolar öğretebiliyor veya oyun esnasında dükkana girip silahlar satın alabiliyordunuz. Tüm bu yanları oyunun kısa sürede 10 milyon indirmeye geçmesine ve başta Metacritic olmak üzere çoğu oyun eleştirisi platformu tarafından yüksek puanlar almasına yardımcı oldu. Oyun ayrıca içerik üreticileri için de son derece uygun bir malzemeydi. Hakkında sürekli içerikler üretiliyordu. Benim de oyunla tanışıklığım zaten bunların vasıtasıyla olmuştu. İçerik üreticileri oyunu daha da hype'lamıştı. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen geliştiriciler de oyuna sürekli güncellemeler getiriyordu. Cadılar Bayramı veya Noel gibi etkinlikler bir yana, oyuna multiplayer bile eklenmişti. Artık en yakın arkadaşlarınızla birlikte düşmanları yerden yere vurabilirdiniz. Tek sorun arkadaş edinmekti. O yüzden hadi hep birlikte artık dışarı çıkalım ve çimlere dokunalım. Çektin mi?
Dandyman her ne kadar komik olsa da aslında altında derinde bir mesaj yatıyor. Sıradan bir vatandaş olan Dan, adaletsiz olan düzeni görünce buna karşı isyan ediyor ve baş kaldırıyor. Bu bireyin baskıcı sisteme karşı uyanışını ve mücadeleye atılmasını temsil ediyor. Rejim halkı propaganda sayesinde kandırıyor ve medyayı manipüle ediyor. Bu özellikle animasyonlarda belli oluyor. Yapılan propaganda hamleleri aslında son derece ucuz ama işte halk hafif mal olunca bir şekilde çalışıyorlar. Finale doğru halkın bilinçlenip birleşerek isyan etmesi, sistemin sadece halk sessiz kaldığı zaman güçlü olduğunu gösteriyor. Kolektif uyanışın nelere yol açabileceğine dair sağlam bir mesaj var. Bu da baş kaldırmak için ordulara vesaire ihtiyaç olmadığını gösteriyor. Yani değişim dediğimiz şey her şeyden önce sende başlıyor. Tamam böyle kaptırdım kendimi, kusura bakmayın. Bir dönem oyunun ikinci bölümüyle ilgili söylentiler oluşmaya başlamıştı. Çünkü oyuna gelen bazı güncellemeler, mesela gelecekten gelen Dan, laboratuvar evreni, yeni gelen karakterler, aralarında Jetpack oyunundan beri de vardı. Hepsi böyle sanki yeni bir oyunun parçaları gibiydi. Ancak Half-Life bu konuda her zaman sessizdi ve oyunculara umut verecek hiçbir şey söylemiyorlardı. Onları da anlamak aslında mümkün, çünkü mobil oyun dünyasında elindeki oyun iş yaptığı müddetçe ona güncelleme getirmek yeni bir oyun yapmaktan daha karlıydı. Ancak beklenenin aksine bu güncellemeler bir noktadan sonra çok seyrek gelmeye başlayacaktı. Bu da oyunu ufaktan çöküşe sürükleyecekti. Her şey oyundaki elmasların ikiye bölünmesiyle başladı. Oyunda önceden de elmas muhabbeti vardı. Bunlarla hem karakteri güçlendirebilir hem de ona yeni kostümler alabilirdiniz. Ancak GameSplit adındaki bir güncelleme ile bu olay ortadan kalktı. Artık birbirlerinden bağımsız iki kur vardı. Bunların birisiyle karakteri güçlendiriyor, diğeriyle de ona kostüm alıyordunuz. Bu belki de daha kullanışlı olmuştur. Ancak özellikle kozmetik için gereken kuru kasmanın tam bir eziyet olduğunu hesaba katarsak, oyuncuların daha hızlı bir çözüme ihtiyacı vardı. Bahsedilen çözüm de buydu. Bu çok da bir şeyi etkilemeyebilirdi aslında. Tamam, artık kozmetik almak daha zor ama oyunu en azından para yatıranlarla aynı şartlar altında oynayabilirdiniz. Hayır. Çünkü GameSplit olayından sonra oyuna karakter güçlendirmeleri, yetenek ağaçları ve silah geliştirmeleri gibi şeyler de geldi. Eskiden elin kolun tuttuğu takdirde seviyeleri rahatça geçebilirken artık işin içine güçlendirmeler dahil olduğu için onlar olmadan ilerleyemiyordunuz. Bu durumda da ya oyuna para yatırıp bu güçlendirmeleri hızlı bir şekilde yapacaktınız ya da grind. Aynı şekilde özel karakterler de durumu daha da kötüleştiriyordu. Ve bazen bu karakterler normal karakterlerden çok daha güçlü özelliklere sahip oluyorlar. Olur da tüm bunlarla başınızı ağrıtmak istemezseniz de ilerleme paketlerini satın alabilirsiniz. Bunlar sayesinde güçlenme olayını kolayca tamamlayıp yolunuza bakabilirdiniz. Etkinlik sayısında da ciddi bir azalma vardı. Oyuna eskisi kadar içerik gelmiyordu. Gelenler de ücretliydi. Bu da zamanla oyuncu kaybına neden oldu. Eski oyuncular oyunun artık eskisi gibi olmadığını öne sürerek oyunu bırakıyor. Yeni gelenler ise oyunda çok fazla kalmıyorlardı. Çünkü oyunda bir başlangıç yapmak gerçekten zordu. Bir de Dandyman çıktığı dönemlerde Play Store'da bunun benzeri başka bir oyun yoktu. Ancak zamanla piyasa böyle oyunlarla doluşmaya başladı. Bu da Dandyman için ciddi bir rekabet sorunu oldu. Tüm bu yenilikler doğal olarak oyuncuların hoşuna gitmemişti ve oyunun pay to win'liği sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Bu durumda Half-Lift'in sağlam bir çözüm üretmesi gerekiyordu. Ve üretti de. Yeni elmas olayının oyuna zarar verdiğini fark eden Half-Life çözümü onu oyundan kaldırıp yerine bölgenizde kullanılan kuru eklemekte buldu. Yani önceden saatlerce grind yaparak alabildiğiniz şeyleri artık sadece para yatırarak alabilirsiniz. Bir şey bulamadım. Sonuç olarak da günümüzde oyunun eski popülerliğinden eser kalmamış olsa da hala oynayan ve sadık olan bir kitlesi var. Geliştirici oyuna ufak tefek güncellemeler getirse de, ki aralarında büyük denecek bir güncelleme yok, daha çok Jetpack Joyride ve Fruit Ninja'nın ikinci bölümleriyle ilgileniyor. Ki bu oyunların ikinci bölümlerini çıkaran bir şirket neden Dandyman gibi bir oyunun ikinci bölümünü çıkarmasın ki? Joe Brom ise günümüzde çizgi film yapmakla meşgul. Kendisi Dandyman oyunundan parayı kaldırdığı gibi Blue adındaki bir çizgi filme odaklanmıştı. Orada da başarılı oldu. Çizgi filmin kendisi çocukları için ama çizimleri inanılmaz hoş. İzleyebilirsiniz yani, bozmaz. Animasyon demişken Dandyman'in animasyonları biraz seyrek olsa da günümüzde hala çıkmaya devam ediyor. İzlenmelerinde ciddi bir düşüş olsa da hala komikler. Aranızda oyunu günümüzde hala oynayanlar ya da zamanında oynayıp günümüzde oynamayanlar varsa oyun hakkındaki yorumlarınızı, düşünceleri yazabilirsiniz. Onları okuyorum. Onun dışında kendinize iyi bakın ve görüşürüz.